Merhaba sevgili dostlar. Yurt içinden ve yurt dışından güzel enerjileriyle burada olan tüm takipçilerime, yeni gelen sevgili izleyicilerime ve kıymetli dinleyicilerime hoş geldiniz diyorum. Bugün yine fincanımızı açacağız. Sezgilerinizin ve enerjilerinin bize gösterdiği mesajlara bakacağız. Eğer ilk kez buradaysanız enerjinize uyan mesajları alın, uymayanları gönül rahatlığıyla bırakın. Çünkü her fal herkes için aynı mesajı taşımayabilir. Şimdi hazırsanız niyetinizi alın, enerjimizi açalım ve bakalım fincanımız bugün bize hangi mesajları gösterecek. O zaman başlıyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle fincanın şöyle bir incelemek istiyorum fincanımızı. Birçok figür de burada zaten belirmiş arkadaşlar. Evet. Şimdi öncelikli olarak fincanımızın dip kısmıyla başlamak istiyorum. Şimdi dip kısmında bazı sıkıntılar ama bunlar artık merkeze çökmemiş. Yani hafif hafif kenarlara doğru toplanmış. Bu da beni yaşanan sıkıntıların yavaş yavaş geride kalacağını gösteriyor. Bana bu mesajı veriyor. Tam burada küçük bir arkadaşlar sanki fasulye tanesini andıran bir figür görüyorum burada. Tohum gibi bir başlangıcı, küçük başlayıp büyüyecek bir kısmeti veya fırsatı gösteriyor. Yani şu anda çok büyük görünmeyen bir konu var ama zaman içerisinde büyüyerek yüzünüzü güldürebilir. Özellikle emek verilen bir konuda küçük bir adımın büyük bir sonuca dönüşmesi enerjisi gibi diyebiliriz buna. Çünkü bu büyük bir fasulye tanesi gibi çıkmış burada. Evet, şimdi burada arkadaşlar iki gözü oldukça belirgin. Özellikle dikkatle izleyen, gözlem yapan bir konu üzerinde çok fazla düşünen bir kişiyi gösteriyor. Sanki burada dallanıp budaklanan arkadaşlar, nasıl diyeyim? Burada dallanıp budaklanmış. Yani şurada kafasının üzerinde. Elinde de sanki bir kuş yakalamış. Gözlem yapan, bir konu üzerinde çok fazla düşünen bir kişiyi gösteriyor. Düşüncelerin çoğalması, kafada aynı anda birçok konunun dönmesi şeklinde yorumluyorum. Hatta 3 ayrı noktada ayrıldığını görüyorum buradan. Ve en dikkat çekici detay elinde kuşu, yani havadayken yakalamış ve kişi onu elinde tutuyor. Kaçıp gitmek üzere olan bir fırsatı yakalamayı ya da beklenen bir haberi kontrol altına almayı ya da ulaşılması zor görünen bir gelişmenin kişinin eline geçmesini gösteriyor arkadaşlar. Şimdi aynı zamanda burada 3 tane açık yol var. Arkadaşlar bakın 1, 2, 3. Bu yol daha biraz bekliyor. Şimdi burada bir yol daha var ama bu daha geniş kapsamlı arkadaşlar. Diğerlerinden biraz daha farklı bir seçenek, daha geniş kapsamlı bir gelişme ve kişinin önünde açılacak daha büyük bir alan hissi verdi bana. Şu 3 yolun haricinde arkadaşlar burada bu yolun hemen başında bir kişi var arkadaşlar. Burada çok net bir şekilde aynı zamanda bir E harfi de benim dikkatimi çekti. Evet bakın şurada bir kişi var ve bir E harfi var burada.
Bu E harfi kişinin baş harfi olabileceği gibi bir yer ismi ya da olayla bağlantılı bir işaret de olabilir. Şimdi E harfinin hemen üzerinde benim gözüm aynı zamanda şurada bir tavuk arkadaşlar. Bakın burada bir tavuk var. Fal dilinde ev, aile, bereket, gündelik hayat ve kısmet temalarıyla ilişkilendiriyorum ben bunu. Dolayısıyla burada E harfiyle bağlantılı bir kişi veya konu üzerinden özellikle ailevi ya da maddi açıdan yeni bir gelişmenin önünün açılması gibi bir enerji var. Ve dikkat edin, bu sembol geniş yolun tam başında arkadaşlar. Yani sanki bu yolun açılmasında E harfiyle bağlantılı bir kişinin veya gelişmenin etkisi olacak. Bakın. Görüyor musunuz? Bakın burada uçan bir kuş kanatlarını açmış. Fincanın ağız kısmına doğru tamamen açmış, gökyüzüne doğru yükselen bir kuş var burada. Ağız kısmında olması bana yakın zamanda gelecek bir haber, mesaj veya iletişim enerjisini veriyor. Şimdi kanatların açık olması ise bu haberin önünü kesen bir engel olmadığı, yani konunun harekete geçeceğini ve özgürleşeceğini düşündürdü. Özellikle gökyüzüne doğru, fincanın ağız kısmına doğru hareket etmesi bana yükseliş, ferahlama ve bir konunun önünün açılması şeklinde gibi geliyor. Bu bir süredir beklenen bir haber varsa bununla ilgili bir hareketlilik de başlayabilir arkadaşlar. Yani fincanın başındaki sıkıntılı görüntülerden sonra ağız kısmında böyle bir kanatlarını açmış bir kuş görmek, artık hareket başlıyor. Beklenen haber geliyor ve önünüz açılıyor mesajını alıyorum burada. Şimdi burada onun haricinde bir silüet daha görüyorum arkadaşlar. Yarım beden bu. Omuzları ve yüz kısmı oldukça belirgin. Bakın şurada. Özellikle gözlerinden süzülen yaşlar benim dikkatimi çekti. Ağlamak illa kötü bir şey demek değildir arkadaşlar. Gözyaşları bazen içte biriken duyguların boşalması, bir yükün hafiflemesi ve rahatlama anlamına gelir. Şimdi silüetin bu kadar büyük ve belirgin çıkması ise bu kişinin veya konunun fal sahibinin hayatında önemli bir yer tuttuğunu düşünüyorum. Sanki uzun süredir içinde tuttuğu bir mesele var ve artık bunu dışa vuracağı, konuşacağı veya bir şekilde rahatlayacağı bir döneme giriyor. Şimdi E harfi, tavuk ve ağlayan silüetin yan yana gelmesi arkadaşlar. Bakın E harfi, tavuk ve ağlayan silüet. Özellikle ev, aile, yakın çevre veya duygusal bir meseleyle üzerinden bu meseleler üzerinden yaşanacak bir konuşmayı ve ardından gelecek rahatlamayı düşündürüyor bana. Şimdi hemen bu ağlayan kişinin yanında arkadaşlar burada kızgın bir silüet de dikkatimi çekti benim. Bakın burada. Bakın görüyor musunuz? Gözleri, ağzı. Yalnız öfkeli bir ifade bu. Çok sert. Sanki içinde biriktirdiği bir şey artık taşma noktasına gelmiş. Hemen altında bir 3 dikkatimi çekti. Burada 3 gün, 3 hafta, 3 ay gibi bir zaman göstergesi olabileceği gibi üçüncü bir kişi, 3 aşamalı bir süreç veya 3 ayrı gelişme anlamına da geliyor. Bir de burada çok ilginç bir şey var. Sanki at kuyruğundan yakalamış gibi bir görüntü bu arkadaşlar. Bakın burada sanki bir at kuyruğundan bir kişiyi yakalamış. Bakın kuyruğu burada. Kuyruğu tutan kişi ise gerçekten çok öfkeli. Yani at kuyruğunu tutan, saçı tutan kişi. Ben bunu bir konuyu bırakmak istemeyen, kontrolü elinde tutmaya çalışan ve geçmişte yaşanmış bir meseleye karşı hala tepki taşıyan bir enerji diyorum ben burada. İki farklı duygu yan yana. Bir tarafta gözyaşı ve kırgınlık arkadaşlar. Diğer tarafta
öfke, tepki. Bu da bana geçmişten kalan bir konunun henüz tamamen kapanmadığını gösteriyor. Fakat 3 rakamının burada çıkması bu meselenin üçlü bir gelişmeyle veya 3 aşamalı bir süreçle yeniden gündeme gelebileceğini söylüyor. Çünkü bakın 3 kişi burada mevcut arkadaşlar. Şimdi burada bir yere bayrak dikmeye, yani aydınlık bir alan burası. Bir yere bayrak diken bir kişi, ön planda bir süliyet, sanki bir yere bu bayrağı dikiyor. Bu sembol bana çok güçlü bir şekilde bir yere varmayı, hedefe ulaşmayı, kendini göstermeyi ve buradayım demeyi anlatıyor. Bakın arkadaşlar, görüyor musunuz? Bir bayrağı buraya dikiyor bu kişi. Üstelik bulunduğu alanın açık, aydınlık olması önemli. Bu önünün açılması ve bir noktada netlik kazanılması şeklinde yorumlayacağım. Bakın hemen yanında da açık yol. Bakın bir buradan bir buradan açık yolu var yani. Bakın şuradan. Yani bu temiz ve belirgin bu yol. Yani kişinin önünde ilerleyebileceği bir yol olduğunu gösteriyor. Özellikle daha önceki yollarla birlikte düşündüğümüzde artık seçeneklerden birinin daha fazla belirginleştiğini burada söyleyebilirim arkadaşlar. Ağız kısmında bakın burada bir çadır. Görüyor musunuz? Bakın şurada bir çadır var. Burada geçici bir konaklama, kısa süreli bir yer değişikliği, yolculuk veya bir yere kısa sürede kalmak bir yerde enerjisini veriyor. Fincanın ağız kısmında olması da bunun çok uzak bir geleceğe değil, yakın zamanda gündeme gelebilecek bir gelişmeye işaret ettiğini düşündürüyor. Şimdi enerji oldukça güzel. Açık bir yol, aydınlık bir alan, hedefe dikilen bir bayrak ve yol üzerinde geçici bir durak. Sanki kişi hedefe doğru ilerliyor ve sonunda başardım, buraya kadar geldim diyeceği bir noktaya ulaşıyor arkadaşlar. Şimdi burada benim çok fazla anlam veremediğim bir figür var. Çok da anlam veremiyorum buna. Kestiremiyorum ne olduğu konusunda. Şimdi sanki bu figürü iki kanca tutuyor. Bu görüntü bana iki taraf arasında sıkışmış veya iki farklı durum tarafından çekiştirilen bir meseleyi düşündürdü. Bakın şimdi burada bir kanca var. Burada da bir kanca var. Karşılıklı iki kanca tutuyor bunları. Bir tarafında çadır arkadaşlar. Diğer tarafında ise burada şimdi çadır, yani geçici bir durak, yolculuk veya yer değişikliği enerjisi. Diğer tarafta ise elinde kılıç tutan bir süliyet. Kılıç burada bana çok net şekilde karar, mücadele, netlik ve keskinlik diyor arkadaşlar. Bakın elinde kılıcı var. Böyle bir tavır enerjisi veriyor bana. Sanki ortadaki konu hakkında artık bir karar verilmesi gerekiyor. İki kancanın karşılıklı olması da iki taraf vurgusunu güçlendiriyor. Dolayısıyla burada bir kişinin ya da bir meselenin iki seçenek, iki taraf veya iki farklı etki arasında kaldığını hissediyorum. Ve kılıçlı süliyet bana şunu ifade ediyor. Bu belirsizlik sonsuza kadar devam etmeyecek. Bir noktada keskin bir karar alınacak ve bir taraf seçilecek diyor arkadaşlar. Bakın buradan bir yol daha gidiyor. Görüyor musunuz? Bu kılıç tutan kişinin hemen arkasından. Ve bu yol da açık arkadaşlar. Yolların tekrar tekrar karşımıza çıkması gerçekten dikkatimi çekiyor. Kılıçlı sülyetin hemen arkasında açık yolun olması, bu kişi sanki bir kararın ardından kendi yoluna doğru ilerleyecek. Yani bir ayrıntı bu. Bu yolların iki tarafında da kara parçaları var. Bakın hep
yolların her iki taraflarında hep kara parçaları var. Bakın bu yol burada kara parçası, bu yol burada kara parçası. Yani bu deniz yolu değil arkadaşlar. Veya sularla bağlantılı bir yol değil. Karadan ilerleyen bir yol şeklinde görüyorum. Çok açık yollar var burada. Yani kapalı bir yol yok. Bana hareket, seçenekler, gidilecek yerler ve önün açılması enerjisini hissettirdi. Özellikle kılıçlı kişinin arkasında yolun açık olması onun vereceği bir kararın ardından bu sürecin hız kazanabileceğini düşünüyorum ben. Sanki burada önce bir karar ardından da yola çıkış veya ilerleme var arkadaşlar. Açık olması önünde engelin tamamen kapanmadığını gösteriyor bize. Aynı zamanda fincanımızda kalabalık bir ortamda var arkadaşlar. Bu nişan, düğün ya da işte çalıştığınız yerin toplantısı diyebiliriz bu kalabalığa aynı zamanda. Bu kalabalık enerjisi evet şu anda fincanımızın haricinde tabağımızda da çıktı. Şimdi bakın birbirinin içine geçmiş arkadaşlar. Bir kalabalık. Bakın burada bir suliyet, burada bir suliyet. Yani her yerde bakın burada var. Yani birbirinin içine geçmiş bir kalabalık. Hanede bir kalabalık söz konusu. İnsanlar, birbirleriyle konuşan insanlar. Bakın hemen şurada bir mantar dikkatimi çekti arkadaşlar. Bir mantar var burada aynı zamanda. Şimdi öncelikli olarak fikir alışverişi yapıyorlar. Ben buna hanede bir görüşme, toplantı veya konu hakkında yapılacak önemli konuşmaları düşünüyorum. Kalabalığın içinde tepede bir mantar olması beklenmedik şekilde ortaya çıkan bir gelişmeyi çağrıştırıyor. Bir anda gündeme gelen, belki de uzun zamandır konuşulmayan bir konunun tekrar ortaya çıkması bu. Kalabalıkla birlikte düşündüğümde bu gelişmenin tek bir kişiyi değil birkaç kişiyi ilgilendiren bir mesele olabileceğini hissediyorum. Şimdi herkesin fikrini söylediği, konuşmaların yapıldığı ve sonunda bir kararın şekilleneceği bir ortam var gibi duruyor burada. Yani hanenin içinde hareketli bir dönem, bolca konuşma ve sürpriz bir gelişme enerjisi görüyorum arkadaşlar. Yalnız fincanın hanenin dışında bakın burada çok belirgin. Yani bu suliyet gerçekten ben buradayım diyor. Çok belirgin çıkmış arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim size. Şimdi bu belirginlik bana şunu diyor canlarım. Bakın şurada sanki tek başına kalmış ya da tek başına bir şeyler yapmaya çalışan bir kişi bu. Ama tek. Yani yanında veya ötesinde veya berisinde herhangi bir şey yok arkadaşlar. Yani bu kişinin tek olması özellikle şöyle söyleyeyim. Kendi başına hareket ediyor bu kişi. Kendi kararını vermeye çalışıyor ya da bir yük tek başına taşıyor bir yükü. Yani yanında, arkasında veya önünde onu destekleyen başka bir figür yok. Bir kalabalığın içinde tek başına bir kişi bu. Bana biraz yalnızlık ve bireysel mücadele enerjisini hissettirdi. Ama bunu illa olumsuz düşünmeyin arkadaşlar. Bazen de görüntü kişinin çevresinden bağımsız olarak kendi ayakları üzerinde durmasını ve kendi yolunu çizmesini de anlatır. Özellikle falda bu kadar çok açık yol gördükten sonra bu tek başına duran kişi bana şunu anımsatıyor. Bir karar noktasında başkalarının etkisinden uzaklaşıp kendi seçimini yapacak biri bu. Yani burada yalnızlık kadar güçlü bir bağımsızlık enerjisi de hissediyorum aynı zamanda. Ve birçok bakın göz, ağız
göz. Görüyor musunuz? Yani birçok göz, ağız dolu. Bakın göz, ağız. Yani tabağımız da çok belirgin bir figür çıkmadı arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim size. Ben buradayım diyen bir figür yok. Sadece şuradaki suliyet benim dikkatimi çekti. Ve mantar dikkatimi çekti arkadaşlar. Yani onun haricinde sürekli gözler, konuşulan ağızlar, bakın hep göz ağız, görüyor musunuz? Göz ağız. Yani şöyle yaptığımda göz ağız, göz ağız. Yani figürler birbirine geçmiş. Gözler mevcut, ağızlar mevcut. Konuşan ağızlar bunlar. Yani bu da iletişim ve konuşma trafiği olarak yorumluyorum. Birden fazla kişinin birbirine bir şeyler anlattığı, karşılıklı konuşmaların, fikir alışverişlerinin yoğun olduğu bir alan bu. Gözlerin belirgin olması da bana insanların birbirine dikkatli gözlemlediğini, ağızların belirgin olması ise söylenecek sözlerin olduğunu düşündürüyor. Yani burada sessiz kalan değil, konuşulan bir dönem görüyorum arkadaşlar. Özellikle hanedeki kalabalıkla birlikte düşündüğümüzde bir konu masaya yatırılacak, insanlar konuşacak, birbirinin söylediklerine dikkat edecek ve bir mesele üzerinden karşılıklı fikirler ortaya çıkacak gibi duruyor. Birbirine geçmiş olması figürlerin bu konuşmaların tek bir kişinin değil birkaç kişinin dahil olduğu mesele olduğunu söylüyor. Burada sözler çok önemli. Kim ne söyleyecek, kim ne duyacak, falın devamında bunun etkisi daha net olacak arkadaşlar. Yani şu anda komple bu falın devamı bu şekilde gibi gözüküyor. Bunun haricinde sevgili dostlarım, fincanım bu kadar. Bunda çok fazla figür göremedim tabakta. Yani bunun içinde fincanımızda yollar, konuşmalar, kararlar, haberler, hareketli bir dönem ön plandaydı. Tabağımızda ise çok fazla belirgin figür yoktu. Bu yüzden tabağın mesajını biraz daha sade ve genel bir enerji olarak baktım ben. Tüm sembollerin hayrınıza, güzelliğinize ve gönlünüzden geçen dileklere vesile olmasını diliyorum. Eğer falınızda kendinizden bir parça yaşadığınız bir olay ya da size dokunan bir mesaj bulduysanız onu kalbinizde güzel bir niyetle alın. Yurt içinden yurt dışından takip eden tüm güzel kalplere çok teşekkür ediyorum. Hepinizin yolu açık olsun efendim. Gönlü ferah, kısmeti bol olsun. Bir sonraki falda yeniden buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle ve güzel enerjilerle kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.